Bu dünyada çalınan hiçbir alın teri hırsızına asla huzur getirmezdi. Toprak sadece suyu değil, ihanetin o ağır kokusunu da derinden içine çekerdi. İnsan en çok güvendiği yerden vurulunca sırtındaki hançeri çıkaracak gücü bulamazdı. Zenginlik bir yalan gibi parladığında ilahi adaletin çarkları sessizce dönmeye başlardı. Kendi hırsında boğulanların tek sığınağı yine o çok hor gördükleri yalnızlık olacaktı. Sıcak yaz rüzgarı Çamlıtepe köyünün dar sokaklarında ince bir toz bulutu savururken ihtiyar Kadir Usta nasırlı elleriyle toprağa can veriyordu. 70 yıllık ömrü loş kerpiç dükkanının içindeki çamur teknesinin başında sabırla yoğurduğu testilere şekil vermekle geçmişti. Sol gözü yıllar önce geçirdiği bir hastalık yüzünden görmüyor, süt beyazı bir perdeyle örtülü duruyordu. Fakat o, toprağın kıvamını gözleriyle değil, kalbiyle ve ruhuyla hissediyordu. Yanında yetiştirdiği çırağı, Orhan, uzun boylu, siyah gür bıyıklı, genç ve oldukça hırslı bir adamdı. Orhan'ın gözü çömlek tezgahının bereketinde değil, kasabadaki büyük tüccarların lüks ve gösterişli hayatındaydı. Kadir Usta, ömrü boyunca sakladığı, toprağı kırılmaz kılan ve ona ateş kırmızısı bir parlaklık veren o gizli sırrı sadece Orhan ile paylaşmıştı. Bu sır, dağın eteklerinden toplanan özel bir kızıl kil ile ardıç küllerinin ustaca harmanlanmasından ibaretti. Orhan, bu paha biçilmez formülü öğrendiği o karanlık gecenin sabahında ustasının dükkanındaki tüm birikimi ve o özel kil çuvallarını gizlice bir at arabasına yükleyip sırra kadem bastı. İhtiyar adam sabah dükkanına geldiğinde ne yıllardır evladı gibi sevdiği çırağını ne de onca yıllık emeği olan o kıymetli malzemeleri bulabildi. Yıkılmış bir halde İhanetin o dayanılmaz ağırlığıyla eski çamur teknesinin kenarına çöküp sessizce gözyaşı dökmüştü. Orhan ise kasabada büyük bir atölye kurmuş, çaldığı o eşsiz sır sayesinde kısa sürede zenginliğin zirvesine tırmanmıştı. Ürettiği o parlak testiler, işlemeli tabaklar kapış kapış satılıyor, tüm pazar bu yeni zengin tüccarın efsanevi yeteneğini konuşuyordu. Üzerine geçirdiği pahalı kumaşlardan dikilmiş gösterişli kıyafetlerle kasaba meydanında kibirle yürürken geride bıraktığı o kör ustasını bir kez olsun aklına bile getirmiyordu. Aylar ayları kovaladı, kibir ve açgözlülük Orhan'ın kalbini tamamen esir aldı. Ancak ilahi adalet sessiz adımlarla gelir ve kimsenin beklemediği bir anda en derinden tecelli ederdi. Bir sabah Orhan tezgahın başına geçtiğinde ellerinde tuhaf ve ürkütücü bir titreme hissetti. Çamuru kavramak, o incecik kavisleri vermek istediğinde parmakları ona bir türlü itaat etmiyordu. Başlangıçta yorgunluk sandı, günlerce dinlendi, kasabanın en iyi hekimlerine avuç dolusu altın döktü. Ne var ki o amansız titreme geçmek bir yana, her geçen gün daha da şiddetlendi. Artık bir su bardağını bile tutamıyor, pürüzsüz çamur ellerinin arasında şekilsiz, çirkin bir yığına dönüşüyordu. Yanında çalışan işçiler o ince sırrın ölçüsünü bilmiyor, yapsalar bile çamur fırında çatlıyor, un ufak olup dağılıyordu. Kalitesi düşen mallar yüzünden tüccarlar siparişleri iptal etmeye, aldıkları malları öfkeyle geri göndermeye başladı. Borçlar dağ gibi büyüdü, gösterişli atölye haciz memurlarının acımasız adımlarıyla yankılandı ve nihayetinde o büyük demir kapıya kilit vuruldu. Orhan, o çok sevdiği pahalı kıyafetleri içinde yapayalnız, 5 parasız ve titreyen elleriyle soğuk sokak ortasında kala kaldı. Aynı günlerde Çamlıtepe köyündeki o derme çatma kerpiç dükkanda yepyeni, tertemiz bir umut yeşeriyordu. Kadir Usta, sokakta bulduğu yamalı fistanıyla titreyen küçük yetim Elif'i yanına almış, ona toprağın dilini ve insanlığın onurunu öğretmeye başlamıştı. Elif'in minik elleri
Ustanın şefkat dolu sesiyle yön buluyor, tezgahta dönen kaba çamur kusursuz bir sanat eserine dönüşüyordu. Bir gün kasabanın tozlu yollarından sürünerek köye dönen Orhan, o eski dükkanın aralık kapısından içeri baktı. Kendi hırsıyla yok ettiği o huzur dolu yuva, şimdi küçük bir kızın masum kahkahalarıyla çınlıyordu. Orhan titreyen ellerini utançla koynuna saklayıp, kaybettiği insanlığın ve yıkılan hayatının ağır acısıyla oradan sessizce uzaklaştı. İhanetle kurulan bir saray, gün gelir sahibinin başına büyük bir gürültüyle yıkılır. Emanete hıyanet eden, en çok muhtaç olduğu yeteneğinden sonsuza dek mahrum kalır. Hırsın kölesi olanlar, kazandıkları altınlarla vicdanlarındaki o derin boşluğu asla dolduramazlar. Gerçek sanat ve kalıcı başarı, sadece maharetli ellerde değil, asıl temiz bir kalptedir. İlahi adalet, yitirilen hakları ve kırılan kalpleri, masum bir yetimin tebessümünde yeniden diriltir.